Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Inform firmasının ürettiği hibrit UPS Estia serisi üründen bahsedeceğim. Yanımızda Inform'un Ar-Ge Donanım Tasarım Müdürü Hasan Bey bulunuyor. Hoş geldiniz öncelikle videomuza. Bu ürünle ilgili çok güzel detaylı bilgiler sizden almak istiyoruz. Çok kıymetli bilgiler vereceğinize şimdiden eminim. Bu ürünü insanlar neden tercih etmeli diye hızlı bir başlangıç yapalım dilerseniz. Günümüzün artık en büyük problemi enerji. En iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. En basitinden şu andaki enerji kıtlığı, doğalgaz problemleri, elektrik hatların yetersizliği ya da günümüzde artık ön plana çok çıkan elektrikli arabaların ihtiyaç duyacağı şarj ihtiyaçları için gerekli duyacakları enerjiler gibi birçok problemler var. Bunlar için öncelikle bir sınırsız kaynağımız var, güneş. Bunu kullanmamız gerekiyor ve bu cihaz onu kullanmak için birebir bu amaçla tasarlanmış bir şey. Bunu kullanım yerleri öncelikle örnek olarak, başlangıç olarak yaparsak petrol istasyonları. Petrol istasyonlarının üzerinde, yani o pompaların üzerinde çok büyük bir boş alan var. Bu alanlar kullanılabilerek oralara fotovoltaik paneller takılarak bunların gerekli şekilde şebekeye ya da orada kullanılan pompalara, yüklere, bilgisayarlara ya da içeride kullanılan bütün teknolojik aletlere hepsine gerekli olan enerjiyi sağlamaya yarayacak. İkinci bir olarak hastaneler olabilir, okullar olabilir, bireysel kullanıcılar olabilir, villa gibi, ev gibi ya da endüstriyel alanlar olabilir, teknik servis alanları olabilir. Teknik servis alanınız var, üst tarafta kocaman bir boş alanınız var. Bu niye boş? Bunu öncelikle değerlendirmek gerekiyor. Bunun için bu cihaz aslında bollar için biçilmiş kaftan diyoruz biz. Biz bu cihazı normal UPS'i zaten bir iş yerimiz için düşünüyoruz. Standart olmazsa olmaz bir UPS almalıyız. İşte server odamız için vesaire. Peki UPS yerine hibrit UPS mi almalıyız? Bunu neden tercih etmeliyiz? Biraz bu noktadan yaklaşalım isterseniz. Hibrit UPS'in amacı şuydu. Hali hazırda bir UPS kullanıcısı var. Ama fotovoltaikten de yararlanmak istiyor. Ya da ilerleyen bir zamanda yararlanmak isteyecek. Hemen bugün olmasa Bugün da olmasa, yarın belki aynen iki öyle. tane Bugün panel olmasa da koyacak. ilerleyen bir dönemde yararlanmak isteyecek. Bunun için bu UPS'i, yani hibrit UPS'i alması gerekiyor. Elinde bir UPS varsa hala hazırda kullandığı zaten bunu yerine takabiliyor. Yani onu değiştirmesi o kadar kolay ki hiçbir farkı yok. UPS takacak, yeni çekilmiş hibrit bir fotovoltaik panelden gelen enerjisi UPS'i arkasına çok basit bir şekilde montajını yapacak ya da ihtiyaç duyduğu zaman montajını yapacak. Şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bizim standart solar inverterleri kullandığımız zaman enerji fazlasının şebekeye gitmesi gibi bir sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Evet. Siz sanırım bu cihazda bunu da çözdünüz. Evet, hem bilgisayar bağlantısıyla hem de ön paneldeki menülerden şebekeye aktarımı durdur diye bir menü var. Doğrudan oraya girdiğinizde durdur dediğinizde sizin ek bir teçhizat kullanmadan Smart meter ek dediğimiz bir teçhizat kullanmıyoruz. kullanmadan doğrudan şebekeye akan ya da geleni sıfırlamaya çalışıyor. Yani sadece menüsünden birkaç tuşa basarak aynen mı öyle, yapıyoruz aynen bunu? öyle. Birkaç tuşa Ekstra basarak. bir donanım Hayır, yok. hiçbir şey yok. Sadece Hiçbir tuşlara şey yok. basarak bunu ayarlayabileceğiz. Aynen öyle. Bu hibrit UPS'in öncelikle çalışma mantığını anlamak gerekiyor. Çalışma mantığı şu. Klasik UPS mantığı aynı şekilde devam ediyor. Şebekedeki enerji kalitesizliğini yüklere yansıtmamak. Birinci öncelik bu UPS olarak. Şebekeniz düşebilir, çıkabilir ki 110 volttan 270-280 volt aralığına kadar çalışabiliyor. Şebekenizde hangi gerilim olursa olsun siz çıkışınızda sabit 230 volt gerilim veriyorsunuz. Şebekeyi toparlayıcı bir rol Kesinlikle. zaten UPS'in temel Ve özelliği. bunu yükünüz algılamadan, yükünüz hissetmeden ya da ışığınız vardır etrafta. Onları hissetmeden yapabiliyor. Hiçbir şekilde bir kırpışma dahi göremiyorsunuz. Önemli olan bu. Bu UPS özelliği. Evet. Fotovoltaik tarafta ise oradaki enerjiyi en verimli şekilde kullanmaya yarayan bir algoritma var içerisinde. Önceliğimiz güneş mi oluyor bu algoritmadan dediğimiz? Evet, aynen önceliğimiz güneş. Öncelikle şu. Bir, yükün enerjisi kesilmeyecek. Birinci öncelik bu. Kesintisiz güç kaynağı Kesintisiz zaten. güç kaynağı. Amacı o. Amacımız Tamam, birinci amaç o. Öncelikle iki tane kaynağımız var. Bir şebeke, iki fotovoltaik, üçüncü kaynak var. Tabii o şebeke giderse ya da fotovoltaik ona batarya. Birinci önceliğimiz yükü beslemek. Fotovoltaikten gelen tüm enerjiyi, yükte ne kadar enerji ihtiyacı varsa hepsini yüke aktar. Artan varsa aküleri şarj ediyor. Daha da artan bir enerjiniz varsa eğer şebekeye basma, şebekeye yönlendirme modunuz açıksa şebekeye yönlendiriyor. Bunu kendi içerisinde yapıyor. yönetiyor. Siz herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz. Hayır, hiç Harika. herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Harika. Eğer fotovoltaikten gelen enerji yükünüzü beslemeye yetmiyorsa akşam vaktidir ya da bulut Hava girmiştir. kararmaya Bulut yakındır. girmiştir, Evet. yani yağmurludur, Evet. yetmiyordur. O zaman fotovoltaikten gelen enerjinin hepsini yüke aktarır. Kalan ise hani oradan ihtiyacınız olan kalan enerji ise şebekeden alır. Şebeke kesilirse eğer, şebeke yoksa yine fotovoltaikten enerjiyi alır ki offline olarak çalışıyor aslında şu anda. Hiç şebeke yok. Evet, şebeke yok. Yine fotovoltaikten olan enerjinin hepsini alır, yüke aktarır. Yetmediği yerde batarya destekler. Bataryadan alır. İkisi de yoksa fotovoltaik de yok, şebeke de yok. Gitti. O zaman tamamıyla bataryadan çalışır. Bataryadan gücü yettiğince Kesinlikle. yüklerimizi besliyor Kesinlikle. olacak. Aynen. Öncelik bu. Batarya kapasitesi zaten büyük. Şu anda halihazırda 10-15-20K olarak 3 tane gücümüz var. Hasan Bey peki bağlayabildiğimiz
bağlayabileceğimiz panellerin giriş voltaj aralıkları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz Tabii bize? şöyle 150 volttan 600 volta kadar bir skalada cihaz çalışabiliyor. 150 volt çok Evet. düşük bir Evet, rakam. çok düşük bir değer. Zaten özelliği o. 150 volttan 600 volta kadar tüm panellerinizi bağlayabiliyorsunuz istediğiniz aralıkta. Cihaz kendi kendini ayarlayarak en pik noktasını yakalıyor. Yani siz Peki en istenen voltaj değeri, hani rated DC dediğimiz şöyle bir voltajımız var mı? ya bu bir tüyo diyelim, tamam mı? Ne kadar yüksek fotovoltaik panel gerilimi verirseniz verim noktanız en yukarıda olur. Cihaz verimi. Bütün panelleri, bütün invertörler için geçerli. Yani bir bu şey. cihaz için aşağı yukarı 600 voltluk bir dizi yapmamız aslında bu cihazı çok daha verimli çalıştırabilir mi? Açık gerilimi maksimum 600 volta yakın olan bir fotovoltaik panel bağladığınızda cihaz verimini maksimum noktada alırsınız. Ama bu cihaz 150 voltla bir dizi yapsanız bile devreye girecek. 50 wattı bile kullanabilmek için yapılıyor o. Akşam karardığında bile, yani çok test eden arkadaşlar göreceklerdi. Karardığında bile hava, ya bu saatte enerji mi üretilir falan. Evet, 50 wattsa 50 watt alırım ben o paneli. Yani en ufak değeri bile kaçırmıyor. İçindeki MPPT devresi sayesinde aynen zaten öyle. bunu yapabiliyor. Aynen öyle. Ama 150 voltta başlayabiliyor olması bence güzel ve verimli çalışması için de dizimizi 600 volt civarında açık devre gerilimi kesinlikle. yaparsak bu cihaz çok daha verimli çalışacak o zaman. Kesinlikle. Harika. Çok kıymetli, detaylı bir bilgi olmuş oldu bizim için. Hasan Bey, peki bu inverter, UPS, bütün her şeyin içinde olduğu bu cihazda birçok parametre var. İşte güneşten gelen enerji, yüklerimiz, şebekeden aldığımız, bataryaya giden enerji, birçok farklı nokta var. Biz bunları nasıl kontrol ediyoruz? Bilgilerine nasıl ulaşabiliyoruz ya da kontrol mümkün mü? Kontrolü mümkün. Bu cihazın üzerinde arkasında USB girişi var. Bilgisayarınızı takıyorsunuz. Bilgisayarınızı bağladığınızda çok basit bir program var. Bu program sayesinde bilgisayarınızdan cihazla ilgili tüm logları, kayıtları alabiliyorsunuz. Günlük kayıtları da alabiliyorsunuz. Yani günlük kayıtlarda şöyle bir şey var. Cihazınızın şebekesi kaç kere kesildi? Kaç kere bataryaya geçti? Böylece batarya cycle'ınızı da görmüş oluyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. detaylı bir bilgi. önemli bir bilgi. Gerçekten önemli bir şey. Cycle'ınızı görüyorsunuz. Cihaz gün içerisinde o aralıkta en fazla ne kadar yük gördü? Yüzde kaç yük gördü? Overload gördü mü? Aşırı yük gördü mü? Kaç kere bataryaya geçti? Sonra Güneş paneli. güneş panelindeki enerji, ne kadar güneş panelinden enerji geliyor? Onun ne kadarını siz cihaz içerisinde kullandınız? Bunu görebiliyorsunuz. Aslında en çok istenen bilgilerin hepsini görme şansımız Evet, var. evet. Bu günlük veri kaydını tutmamız bize ne gibi avantajlar sağlayacak? Bunu ne kadar süreyle yapabiliyoruz? Biraz da bu detaylardan bilgi verirseniz sevinirim. Bu üzerine yazılabilir olarak sürekli kaydediliyor. Yani yüzlerce kaydı alabiliyorsunuz bunda. Tamam mı? Hani günlerce, haftalarca, aylarca kayıt alabiliyorsunuz. Önemli olan buradaki kayıtların içerisinde siz sadece fotovoltaik tarafını düşünmemeniz gerekiyor. Şebekenizin harmoniğini dahi görüyorsunuz içerisinde. Harmonik detayını veriyor mu? harmonik detayını cihaz? veriyor. Yani çok güzel. bildiğiniz enerji analizörü bağlanmış gibi. Hani bir panonuz var. Evet, neredeyse o noktadayız. Evet, hepsini, hatta gün içerisinde maksimum işte TH'de giriş gerilim TH'desi kaçı görmüş? 6'yı mı görmüş? 7'yi mi görmüş? Ya da yükünüzün kres faktörünü görüyorsunuz. O sıra Bunlar çok detaylı bilgiler aslında. Sade vatandaşın çok üstünde. Evet, biraz daha Evet. ama arıza tespiti açısından çok önemli. Diyelim ki bir yükünüz var. Yükünüz andan dolayı sizin cihazınız kısa devre korumaya geçmiş. Hangi saat, hangi saniyede, ne zaman görmüş o kısa devreyi, onu görebiliyorsunuz. Böyle sizin Servisleriniz o zaman işi çok kolaylaştırıyor. Zaten amacımız hem Servisiniz müşteriyi direkt hem de bakacak servisi hızlı cevap verebilmek. Hızlı çözüm üretecek ve doğru çözüm üretebiliyor olacak. Hızlı cevap verme çok önemli bir şey bu. En büyük sorun şu bize. En Bence değerli şey çok zaman. kıymetli bir özellik ve ben harmonik detayını bilmiyordum açıkçası. Evet, harmonik Onu da öğrenmiş olduk burada. Bence benim en sevdiğim video şekli bu. Hem bir şeyler öğrenip hem de insanlara bu bilgiyi paylaşmak bizim bir numaralı istediğimiz video şekli. O yüzden çok kıymetli bir bilgi oldu bu da. Çok teşekkürler. Şu anda halihazırda 10-15-20K olarak 3 tane gücümüz var. Kompak ve Tower olmak üzere 2 grupta ayrılıyor. Kompak yapıdaki cihazımızın içerisinde 32 adet 7-9 amper saat akü koyabiliyorsunuz maksimum. Haricilerde ise dışarıya 100 amper saat 32 tane akü bağlayabilirsiniz. Çok iyi. Şarjı çünkü ona yetiyor. Şarjı Bir daha ekstra bir şarjı almamıza 100 gerek ampere var mı? kadar 100 ampere kadar ekstra bir şarjı Gerek kullanmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Birçok firmanın ya da birçok evin temel ihtiyaçlarını zaten tek başına karşılayan bir üründen bahsediyoruz o zaman aynen burada. öyle. Aynen. Aslında Tower versiyonu uzun yedekleme süresi, uzun akü süresi isteyen
müşteriler için aslında daha mantıklı. Çünkü içerisinde 64 tane 7-9 amper alıyor. 64 tane yedekleme süresiyle aslında baktığınız zaman bayağı uzun bir süre, ciddi bir süre yapıyor yani. Çok ciddi bir süre yapıyor. Şarj akımı da yeterli olduğu için çok kısa sürede 64 akülü bir sistemi aldığınızda çok kısa bir sürede şarj da yapabiliyorsunuz. Bu noktada şeyi sormak isterim size. Batarya teknolojileri de çok ciddi gelişiyor. Evet. Kurşun asit temelli bataryalar kullanıyoruz. Kuru tip dediğimiz bakıma ihtiyaç duymayan bataryalar. Peki burada bir geliştirme Ar-Ge tarafında hazır sizi yakalamışken Evet var. Neler var onları da duymak isteriz Öncelik açıkçası. olarak birisi şu anda kullanıma hali hazırda var olan lityum aküler. İkincisi de süper kapasiteler. Süper kapasite şu anda çok fazla yaygın değil, çok fazla bilinmiyor ama bizim ayrı çalıştığımız bir konu. Ar-Ge olarak çalıştığımız bir konu. Şimdi öncelikle lityum aküler tabii şu anda hala hazırda kullanıma uygun, satın alabileceğiniz, Inform'da satın alabileceğiniz bir akü grubu. Lityum demir fosfat en çok piyasada kullanılan batarya şekli. Biz tabii bu aküleri hala hazırda satıyoruz ve istediğiniz yedekleme süresine göre, istediğiniz gerilime göre satın alabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Dış ünite olarak ben şu an lityum hemen alabilirim aslında. Doğru mu? Alabilirsiniz. Bu cihazla beraber biz artık lityum çözümümüzde tabii. aslında tercih edilebilir, alınabilir bir durumda şu anda. Çok güzel. Cihazın özelliklerinde 10, 15 ve 20 kVA'lık UPS'ler olduğundan bahsettik. Peki kaç tane akü minimum almamız gerekiyor bahsettiğiniz bu 9 amper saat? Bu önemli bir konu. Evet. Çünkü cihazın güzel özelliklerinden bir tanesi. Yani UPS sektöründeki bizim standart cihazlarımızda da, eski cihazlarımızda da akü sayısı sabittir. Örnek, içerisine işte 60 tane akü koyarsınız ya da içerisine 20 tane akü koyarsınız. 20 aküdür. Değiştiremezsiniz. Ama 10 kW cihazda 16 aküden itibaren 32 aküye kadar 17 kullanabilirsiniz. 18 kullanabilirsiniz. 19 akü kullanabilirsiniz. Evet, tek arttırabiliyor. 20 ile 21 ile. Bu güzel bir özellik ve bunu ön panelden sadece son kullanıcı olarak giriyorsunuz. Akü adetim artık 20 değil, 21 ya da içerisinden bir akü arızalandı. Alıyorsunuz. Minimum 16 olmak üzere. Alıyorsunuz içerisine bir tanesini. 30 akü var diyelim. 29'a indiriyorsunuz. Ön panelden 29'a ayarlıyorsunuz ve cihaz 29 aküde. Çalışmaya devam ediyor. Evet, aynen. Yani komple şarjını, deşarjını, kapatma gerilimi, şarj noktasını kendi içerisinde ayarlayarak bu şekilde çalışıyor. Bu sanırım yeni bir özellik. Evet. Bütün UPS'lerde ya bu özellik yok. tek kol aküyle çalışabilen bir cihaz. Tek kol akü demek yani bir kere harici bir akü sisteme bağladığınızdaki maliyetleri de düşürüyor. Çünkü orta uçlu genelde cihazlar. Orta uçlu bir UPS'e bağladığınızda 3 tane kablo çekmeniz gerekiyor. Aküyle cihaz arasında toprak hariç tabii. Evet. Topraklama elemanı hariç. 3 tane. Bunda ise 2 taneyle işinizi çözür. 3 sigorta koymanız gerekiyor. Bunda 2 sigortayla işinizi çözebiliyorsunuz. Aslında üretim maliyetlerini de aşağı çeken bir durum olmuş oluyor. Tabii ki. Aynen. Fiyatı peki son kullanıcı fiyatını da etkileyen bir durum mu bu? Bu cihazı tasarlamaya başladığımızda bu TEİDEP destekli bir proje. 2018'den sonra başlandı ve uzun süredir de sağ testine devam ediyor. Ve 100'e yakın hemen 100'den fazla belki de cihaz var şu an sahada. Hepsinden bir sürü geri dönüşler alarak geliştirilmeye çalıştı. Fiyat konusunda ise projenin başlangıç aşamasında ithal UPS'lerle yarışabilecek bir cihaz yapmaktı. Amaç buydu. Bir, teknik özellikler. 2, tabii ki maliyet. Maliyet çok önemli bir şey yani. Günün sonunda çok güzel özellikler var ama işte normalinden 3 kat 5 kat fiyatla satılacaksa bir anlamı olmuyor. Yani evet, Ferrari'ye ihtiyacımız yok sonuçta. Tamam, ben anlatabiliyorum. Yapabiliyor ama yani orada satılamadıktan sonra neye yarayacak? Standart UPS fiyatına bu cihazı alabiliyorsunuz. Önemli olan bu. Bu detay çok önemli. Hani altını çizelim. Standart UPS fiyatına ben bu cihazı alabileceğim. Harika. Evet, aynen o. Harika. Gelişen teknolojiyle birlikte belki de Inform bundan sonra diyecek ki ben bütün UPS'lerimi güneş enerjisi entegrasyonlu yapıyorum. Ya, tabii modüller bağlı. Çünkü onsuz da çalışabiliyor, doğru mu? Tabii ki. Onsuz çalışıyor. Ben yarın yoksa çalışıyor zaten. Yerimi bulduğum zaman çatıda uygun bir alan elde ettiğimde güneş panelimde entegre ederim ve biraz önce anlattığınız gibi birinci öncelik güneş olmak üzere çalışabilir. Bence çok ciddi bir avantaj. Kesinlikle. Solar sektöründe şu an ciddi olarak yaşadığımız sıkıntıların başında evrak süreçlerinin çok uzun olması geliyor. Evet. Evrak süreçleri ciddi zaman alıyor. Çok ciddi efor sarf etmeniz gerekiyor. Bu durumda evrak süreçleri konusunda bu hibrit UPS'i aldığımızda ne gibi avantajlarımız olur? Eğer şebekeye basma modunu iptal ediyorsanız ön panelden şu an için herhangi bir evrak almanıza gerek kalmıyor normalde. Yani önümüzdeki yasalar değişir, onu bilemem. Tabii çünkü şebekeye enerji verme diyebiliyorsunuz. Sadece menüsünden ayarlayarak off-grid modunda çalıştırabiliyorsunuz. UPS olarak çalışıyor, şebekeye bağlısınız ama siz şebekeye enerji aktarmıyorsunuz.
Şu an için herhalde yasalarımızda böyle bir sıkıntı var. O sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Burada UPS'lerde input ve output'un ayrı ayrı, giriş Kesinlikle. çıkışların ayrı ayrı Kesinlikle. olması çok ciddi Kesinlikle. sanırım size avantaj Ya sağlayacak şimdi, burada. bu önümdeki kağıttan tabii siz daha sonra ekrana yansıtırsınız. Bu ekranda gördüğünüz gibi şurada şu bölgede doğrudan bir rectifier'ımız var, yani bir doğrultucumuz var. O bir doğrultuyoruz, DC baraya dönüştürüyoruz ve DC bardan sonra bir invertörümüz var. Standart invertörlerde, PV invertörlerde, dışarıdan aldığınız solar invertörlerde sadece şebekeden enerji alıp şebekeye basar ya da o yoksa sadece PV'deki enerjiyi yükünüze aktarır. Tek bir evirici vardır. Burada ise 2 tane var. Fotovoltaikte ise bir dönüştürücü bir tane daha var ve bataryada bir tane daha var. Aslında içerisinde 4 tane evirici var. Yani 4 evirici sayesinde istediğimiz gibi cihaza yön verebiliyoruz. İster şebekeye basıyoruz, ister yüke basıyoruz, ister bataryaya basıyoruz, isterse fotovoltaik enerjiyi durdurabiliyoruz. Yani istediğimizi Bu yapabiliriz. noktada şeyi sormak isterim size. Solar sistemlerde biz şebeke enerji vermeme konusunu özellikle 3 fazlı sistemlerde %100 başarma şansı çok olmuyor. Özellikle faz dağılımının düzgün olmadığı durumlarda. Siz burada bunu %100'e yakın bir şekilde yapabiliyor musunuz? Evet, %99 diyebiliriz. 99'un üzerinde hatta. Evet. Bu önemli bir konu. Çünkü hani yasalara da delmemiz gerekiyor. İkincisi şöyle bir durum var. Bunu taktığınız bir ev kullanıcısı diyelim ya da gerekli donanıma sahip olmayan bir saatiniz var geri basmaya yeterli donanımsa. Eğer basarsanız standart saatlerinizle, evdeki saatlerinizle basarsanız sanki kullanıyormuşsunuz gibi faturanız şişer. Fatura artmaya başlayacak. Bu inanılmaz bir şey. Ya ben enerji tasarrufu yapmak için cihaz aldım. Faturam eskiden işte 300 lira geliyordu, şimdi 1500 lira geliyor falan gibi bir sizin cihazınız çalışmıyor. Yani bu değil. Senaryoyla karşılaşabiliriz. Kesinlikle. Çokça gelen bir durum çünkü. Çok fazla. Burada da yaşanabilir Bu ama herhangi bir dışarı dediğim gibi bir smart sistem takmadan, herhangi bir şey takmadan içerisinden sadece gönül rahatlığıyla menüsünden ayarlıyoruz. 99'un üzerinde, %99'un üzerinde sıfırlayabiliyorsunuz. Harika. Bu özellik bence çok kıymetli ve birçok kişinin de tercih etme nedeni olacak. Evet. Evraksal noktada da zaten var olan UPS zaten alıyorum. Zaten var. Bir UPS almak için bir evrak sürecine girmiyorsunuz zaten bildiğim kadarıyla şirketiniz için. O UPS'e güneş enerjisi entegrasyonu yaparak yasalarla da ters düşmeden Ters düşmeden bu sistemi çalıştırabiliyorsunuz. Bence harika bir şey. Hasan Bey, şöyle bir detay var benim dikkatimi çeken bu ürünün teknik föylerini incelediğimde. Birçok solar hibrit cihaz şebeke gittiği zaman hemen devreye girmeyebiliyor. Belli bir zaman süresinin geçmesini bekliyor ki şebeke gitti mi her şey şu an off grid olarak çalıştırabilir miyim? Fiziki olarak şebekeden ayırmak istiyor cihazlarını. Bu da bir zaman kaybı oluşuyor. Farklı firmalara göre farklı zaman kayıpları. Zaten biz UPS alıyoruz. Bu noktada sanırım sizde böyle bir zaman kaybı da sıfır oluyor. Yani doğru mu? Sıfır. Yani şey değil, milisaniye değil, sıfır. Yani herhangi bir kesinti yok. Ve hatta yükünüz bunun dediğim gibi bir kırpışma dahi ışıklarınızda olmuyor. Hiçbir şekilde algılamıyor. Sıfır olarak, çünkü biz birinci öncelik UPS olarak da yükü enerjisiz bırakmamak. Tamamıyla kesintisiz olarak bataryadan çalışmaya ya da fotovoltaikte enerji varsa oradan gücünü çekmeye devam ediyor. Kesintisiz olarak. Ben hep şu noktadayım. Çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Mesela bunun dışına lityum bataryamızı da aldık. Evet. Ciddi bir yatırım yaptık. Tabii. Güneş panelleri vesaire. Ama siz de PlayStation oynuyoruz. Bu sefer elektrik gittiğinde onun kesilmesi de çok istenmeyecek bir durum. Kesintisiz bir güç kaynağı. Zaten bu cihazın adı kesintisiz güç kaynağı. Her şeyi siz kontrol ediyormuşsunuz gibi bir mikrogrid'e sahip oluyorsunuz. Harika. İstediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Bu noktada şeyi sormak isterim. Aklıma geldi. Kaç tane panel bağlayabiliriz? Yani kaç kilowattlık bir panel gücü? Şöyle, kompakt cihazlara 8 kW'lık panel bağlayabiliyorsunuz. Tower cihazlara ise 9 kW'lık panel bağlayabiliyorsunuz. 8 ve 9 kW. Peki 10, 15, 20 dediğimiz bu bandın hepsi aynı. için Hepsinde aynı. Eşit. Aynen eşit. 8 kW'lık Çünkü bir büyük panel bir, gücü. şimdi bir 8 kW'lı 9 kW'lık panel alanı bayağı büyük bir alan. Evet, Yani ciddi bir alan. daha güçlü yapılabilir mi? Yapılabilir ama nereye bağlayacaksınız? Ortalama bir ev için de zaten 8-9 kW hayli yeterli bir rakam aslında. Normalde zaten kurulu güçler evde 7 kahve. Yani Evet. 7 kahve, onun üzerinin zaten fotovoltaik panel bağlamak. Evet. Ne kadar fazla panel bağlarsanız o kadar iyi düşünülebilir ama birçoğu için de yeterli olacak. Cihazın şu anki MPPT'si zaten çok iyi. Yani MPPT demek maksimum güç noktasını yakalama. Yani güneşten gelen enerjinin ne kadarını siz kullanabiliyorsunuz? Evet, bu cihazın fotovoltaik o noktasını da soralım size. Bu kesinlikle. cihaz ne kadar MPPT maksimum güç noktasını yakalama ile ilgili sanırım bizde paylaştığınız bir grafik de vardı. Bir Onu da grafik vereceğim var. ekrana. O bizim doğrudan bu cihazın tasarım aşamasındayken kullandığımız simülatörün gerçek görüntüsü. Hani çalışırken ki bulutlu bir gündeki enerji, güneşten gelen, fotovoltaik panelden cihaza gelen gücün, enerjinin değişim grafiği. Ve ona göre cihaz nasıl çalışıyor?
Onunla ilgili bir gerçek bir görüntü o. %99'un üzerinde bulutlu bir günde bile çok hızlı bir şekilde bulut Maksimum girdiği güç anda noktasını maksimum güçlüsü bulabiliyorsunuz. yakalanabiliyor. O yüzden hani çok ihtiyacınız olmayacak. Hani cihaz 8 kW'lık bir fotovoltaik girişi var, gücü var. Ben daha fazlasını bağlayayım gibi bir ihtiyacınız olmayabilir. Gereksiz yere fazla masraf yapmanıza gerek kalmıyor. Evet. Evet, fazlasını bağlarsanız, sallıyorum 12 bağladınız. Örnek %50 fazlasını. 12 bağladınız. Güneşli bir günde 12 verir ama siz 8'ini kullanabiliyorsunuz. Fazla bağlamış oldunuz. Bu noktada şeyi sorabilirim size. Fazla bağladım. Enerji fazlasının dışarı gitmesini de menüsünden açtım. Dışarı elektrik verebilirim. Tabii evrak süreçlerini bu durumda yapmamız gerekiyor. Tabii. Dağıtım şirketinden... Fotovoltaik ama şöyle, fotovoltaik üzerindeki çevirici, invertör yani çevirici fotovoltaik modülü diyelim. Fotovoltaik modülü 8 kW'la sınırlı. Biz Ar-Ge süreçlerinde, tabii bunu yaparken sadece hadi biz yaptık, piyasaya sunduk değil, birçok firmanın cihazlarını test ederek başladık öncelikle. Bu cihazlar ne yapıyor? Bazılarına fotovoltaik tarafına, girişine bağlanması gereken yani katalog değerinden daha fazla güçte fotovoltaik panel bağlandığında arızalandığını gördük. Çünkü kendini sınırlamıyor. Diyor ki ben de çünkü niye bu sınırsız bir kaynak? Bu bir akım kaynağı yani bu sınırsız bir kaynak, bir şebeke gibi değil. Akım kaynağı olarak davranıyor. Bu cihaz ise fotovoltaikten gelen enerjiyi sınırlandırıyor. 8 kW ise 8 kW, 8-8,5'da. 8,5 çünkü verimi de içerisine koyuyoruz. 8-8,5 arasında durdurur. 9 ise 9-9,5 arasında durdurur. Daha fazlasını almanızı engeller. Onun için diyorum yani daha fazla bir panel bağlarsanız gelen enerji ne olursa olsun sınırlar. Ama fazla panel bağladığınızda gölgeli ortamda ise yine aynı gücü kullanmanıza yarayabilir. Evet. Bence çok ciddi bir rakam. Dediğim gibi 8-9 kW Büyük bir değer. birçok kişi için yeterli. Hatta evrak süreçlerine girip enerji fazlasını satayım noktasında bile düşünülebilir. 8-9 kW gerçekten bugün bakıldığında elektrik fiyatlarının geldiği noktayı düşünürsek aslında bir gelir modeli olarak bile düşünülebilir ama temelde çıkış noktamız gelir modeli olmaması. Yok. Ürettiğimizin tamamını bataryalara depolamak, evdeki yüklerde kullanmak olmalı. Evet. Güneş enerjisinin özü aslında öz tüketim modeli. Ya aslında bir şey daha söyleyeceğim. Mesela fabrikanız var. Hafta sonu çalışmıyorsunuz ama içeride aktif olarak olan IT sistemler, işte aydınlatmalar, işte emergency bir sürü sistem var içerisinde. Tabii. Bayağı yüksek bir değerde enerji tüketen sistemler var içerisinde. Siz şebeke ama hafta sonu iş yerinde olmadığınız için yükünüz yok. O sırada şebeke basma bulun aslında sürekli aktif hale getirebilirsiniz. Çünkü sizin şebekeye basacağınız güç fabrikanın tüketimin yine altında kalıyor. Evet. Yani zaten hani çok dışarı gitme şansı dışarı da gitmeyecek olmayacak. yani. Evet. Çünkü fabrika bu. Kocaman fabrika. Evet. Hiçbir Rakamları zaman- iyi hesaplarsanız hani evet. minimum güç Zarar tüketimi. etmezsiniz. Aynen öyle. Minimum güç tüketimini hesaplayarak bundan paralel olarak bir sürü cihaz kullanabilirsiniz. 10 tane cihaz yan yana koyun. Ayrı ayrı panelleri bağlayın. Hepsi aynı anda bassın. Evet, onda yeri gelmişken birçok cihazı yan yana koyup Tabii. hepsinin 8 kW, 9 Tabii, kW tabii, panel tabii, bağlantısı ya, da bağımsız çalışabilir. yapılabilir. Ya bu ayrıntıyı, bu detayları aslında bir küçük işletme ya da bir fabrika bunları düşünerek yatırımına yön verebilir aslında. Kesinlikle. Peki ileriye dönük 20'nin üstünde de yine böyle solar entegrasyonlu bir ürün düşünceniz var mı? Var. Yani amacımız hani bütün UPS'lere bunu adapte edebilmek. Hani ilk başta dediğiniz gibi. Evet. Ya niye o zaman bütün UPS'lerin içerisinde bir solar giriş niye yok? Evet. Hani örnek veriyoruz. Bir 400 kW aldınız. İçerisinde bir örnek var. 40 kW'lık. Evet. 8 kW'lık belki de bir fotovoltaik girişi olsa, hatta 1000 voltluk daha yüksek gerilimde çalışabilen artık Evet. bir fotovoltaik girişi olsa da bir fabrika ortamında ben doğrudan bütün panelleri ona bağlasam, ikinci bir cihaz almasam. Evet, evet. Yani, Ya neden olmasın olur diyor insan. Yani Olur, dışarıdan olacak. baktığımız zaman Olacak. neden olmasın diyoruz gerçekten. Biliyoruz ki yüksek güçlü inverterleriniz de var. Türkiye'de Evet. dünyanın her yerinde kullanılan. Onlara da solar entegrasyonu ki ister istemez zaten dünyanın solara doğru gittiğini söylemiştiniz. Yani bir temiz enerji kaynağından enerjiyi alıp depolamayı kullanıp işte kendi yüklerimizi temiz enerjiyle kullanmak bence çok kıymetli ve önemli olacak. Enerji çok kıymetli. Değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim vermiş Ben teşekkür olduğunuz ederim. bilgiler için. Benim için çok kıymetli oldu. Umarım bu videoyu izleyenler de beğenecekler bu videomuzu ve birçok kişi de ürününüz hakkında çok doğru bilgiyi ilk ağızdan da duymuş olacak. Umarım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, bu videomuzda Inform STIA serisi hibrit UPS'ten güneş enerjisi entegrasyonu yapılabilecek UPS'ten bahsettik. Konuyla ilgili çok kıymetli bilgileri Inform'un Ar-Ge Donanım Tasarım Müdürü Sayın Hasan Kelebek Bey bize verdi. Kendisine bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için de çok faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.